Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir projeyle karşınızdayım. Şu an fonda görmüş olduğunuz sevimli tatlı hırkayı çalışacağız. Şu an akşam saatlerinde çektiğim için birazcık ışık konusunda sıkıntı olabilir. Gölgeli vesaire görünüyor ama gerçekten şahane, çok güzel bir çalışma oldu. Şöyle önüne de minnoş bir fiyonk ekledim. Bence bütünleştirdi. Zaten üzerimde giymiş olduğum detaylı fotoğrafları Instagram hesabımda paylaşacağım. Oradan da ulaşabilirsiniz. Bakın bu şekilde koyu gri, çok tatlı, lastiksiz, direkt model uygulayarak yapmış olduğum bir hırka. Ve üzerime giydiğimde de çok beğendim. Çok içime sindi. Zaten böyle tatlı minnoş bir hırka istiyordum. Hatta o kadar beğendim ki belki siyahını da örerim. Şu an masada tabii ki duruş pek anlaşılmıyor ama üzerime giydiğimde şahane duruyor. Ölçülerini sizinle paylaşacağım. Zaten diğer bütün detaylar videomda mevcut. Videoma geçmeden önce kanalıma abone olup beni takip ederseniz çok sevinirim. O zaman ölçüleriyle devam edelim. Her zamanki gibi S bedene göre hazırladım. Toplamda 5 yumak ip kullandım. İpimden ve diğer şiş detaylarından biraz sonra zaten bahsedeceğim. Toplam 5 yumak ip small beden için yeterli oldu. Şöyle kollarına da minnoş büzgü yaptım dikerek. Bu şekilde tam böyle üstte görünen yere geliyor. Gerçekten de çok tatlı duruyor. Ölçülerine bakalım. Small beden uygun ama çok salaş bir yapısı var. Medium'da çok rahatlıkla kullanabilir. Şöyle enine baktığımız zaman 55 santim. Boyuna baktığımız zaman ise 42 santim uzunluğunda. Kol uzunluğumuz, bunu kendi üzerinize göre ayarlarsanız çok daha sağlıklı olur ama benim ölçülerimde ben sizinle paylaşayım. Şöyle baktığımda 46 santim kolu var. Evet, bu şekilde. Şöyle internetten kurdele almıştım. Onunla da bu sevimli tatlı kurdeleyi yaptım. Fiyonk şeklinde. Bu şekilde kadife çok daha güzel durur diye düşündüm. Hatta ben şöyle 2 tane mi acaba kurdele olsun diye düşündüm. Bu konuda da fikirlerinizi bana söyleyin. Şu an biraz tipi kaydı kurdelamın da. Tekrar yaparım yani. Şöyle hatta 2 tane mi kurdele olsa nasıl olur falan diye düşündüm ama sonra böyle daha sade olur diye düşündüm. Yani her an bunu da ekleyebilirim. Sizce tek kurdele mi olsun yoksa 2 kurdele mi? Yorumlarınızda mutlaka bekliyorum. Söylemek istediklerim bunlar aslında. Small bedene uygun toplam 5 yumak ip kullandım. Ölçüler biraz önce verdiğim gibi. Zaten videoda diğer detayların hepsi mevcut. O zaman vakit kaybetmeden tarifimize geçelim. Evet, kullandığım iple başlamak istiyorum. Sensi'nin bu ipini kullanacağım. Rengini çok beğendim. Dokusu da gayet güzel. Daha önce de zaten bununla bir süveter çalışmıştım. Duruşunu biliyorum. Şimdi kaç yumak kullanacağım belli değil ama videonun başında muhtemelen söylemişimdir. Şimdi kullanmış olduğum şişten bahsetmek istiyorum. Normalde 5-5,5 milimdenmiş. Ben bazen 5'li ördüm, bazen 4'lü ördüm, bazen 4,5 ördüm. Şu an elimde 4 var. Ama ben elimi ayarlayabiliyorum. Siz şu ipinizde bulunan detaylardaki kaç milimle örülmesi isteniyorsa ona göre örerseniz iyi olur. Çünkü elinizi ayarlamanız hani herkesin mümkün olmayabilir. Ona göre sıkıntı olmasın. Şimdi arka beden için ilmek atarak başlıyoruz. Hemen. Arka beden için toplamda 105 tane ilmek atıyorum. Evet, 105 ilmek gözüme büyük göründü. Şöyle baktığımız zaman genişçe zaten görünüyor ve 97 ilmek benim için yeterli. Şimdi şu başlangıç ve bitiş ipini de bağlıyorum. Buradan ilmeklerim çıkmasın diye. Evet, örmeye başlıyoruz. Şu an örgünün arka yüzündeyim. Şu bitiş ipi sıra başındaysa örgünün arka yüzündeyiz demektir. İlk kenar ilmeğimi ilk sıra olduğu için ters olarak örüyorum. Daha sonraki sıralarda örmeden alacağız. Sırayla bütün ilmeklerimi birinci sırada ters olarak örüyorum. Örgünün arka yüzündeyim ve bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Benim şişim şu an küçük olduğu için geniş olarak örüyorum. Geniş olarak örmek bana daha kolay geliyor. O yüzden bu şişi tercih ettim.
Evet, bütün ilmeklerimi ters olarak örelim. Daha sonra ön yüzde görüşelim. Evet, arka yüzde bütün ilmekleri ters olarak ördük. Şimdi ön yüzdeyiz. Biraz video çekeyim, açacağım kızım. Çok az video çekeceğim ablalara. Evet, kenar ilmeğini şöyle örmeden alıyorum. Sıradaki ilmeği ters olarak ördüm. Ama ağlama da bak, ablalar anlasın. Hemen açacağım. Sıradaki ilmeği örmeden şişime aktardım. Bir sonrakini ters olarak ördüm. İpim arkada. Bir sonrakini şişime aktardım. Bir tanesini ters olarak ördüm. Bir tanesini şişime aktardım. Bir tanesini ters olarak ördüm. Bir tanesini şişime aktardım ama ipim arkadayken. Bir tanesini ters olarak ördüm. Bir tanesini şişime aktardım. Bu şekilde sıra sonuna kadar aynı işlemi tekrarlayalım. Evet, geldim sıra sonuna. Yine bir tanesini örmeden atlıyorum ve sıra sonundaki ilmeğin mutlaka bu şekilde terse denk gelmesi gerekiyor. O yüzden de ilmeklerimizi atarken tek sayı şeklinde atmamız lazım ve sona kalan ilmeğimi de yine düz olarak örüyorum ve sıramı bitiriyorum. Evet, sıramı bu şekilde tamamladım. Şimdi örgünün arka yüzündeyim. Bundan sonra örgünün arka yüzünde yapılacak işlem şu şekilde: kenar ilmeğini örmeden alıyoruz ve bütün ilmekleri ters olarak örüyoruz. Örgünün arka yüzünde bundan sonra sadece bu işlemi yapıyoruz. Bütün ilmekleri ters olarak örüyoruz. Bir de ön yüzde yapacağımız işlemi tekrar göstereceğim. Sonrası zaten tekrardan ibaret. Tabii ki kızım her zamanki gibi video çekmemi istemiyor ve olayı yine yarattı maalesef. Umarım anlaşılmıştır. Evet, arka yüzde bir de sıranın bitişini göstermek istiyorum. Bütün ilmekleri ters olarak örüyoruz. Son kalan ilmek çok önemli. Bunu da bakın şöyle giriyoruz ve düz olarak örüyoruz. Düz bir görüntü oluşsun kenarlarda diye bu işlemi yapmamız gerekiyor. Şimdi tekrar önde bir göstereceğim modeli. Bundan sonrası tekrardan ibaret. Burayı lütfen dikkatli izleyin. Kenar ilmeğini şöyle örmeden alıyorum. Bakın, bir önceki sırada ters ördüğümüz ilmek. Bunu yine ters olarak örüyoruz. Atladığımız ilmek, bunu yine atlıyoruz. Ters olarak ördüm. Bir önceki sırada zaten tersti. Düz ilmeğimi örmeden atladım. Ters olarak ördüm. Düz ilmeğimi örmeden atladım. Ters olarak ördüm. Düz ilmeğimi örmeden atladım. Atlarken de ipim mutlaka arkada olacak. Sakın önde olmasın, o zaman Selanik olur modelimiz. Tersi ters olarak ördüm. Düzü örmeden atlıyorum. Tersi ters olarak örüyorum. Düz örmeden atlıyorum. Bu şekilde bakın modelimiz zaten oluşmaya başladı. Kendini göstermeye başladı. Şimdi ben belli bir uzunlukta öreceğim. Daha sonra ense oyuntusunu göstereceğim sizlere. Sonra da yanlarla yaka örüntüsü vesaire devam edeceğiz. Model umarım anlaşılmıştır. Modelle ilgili söylemek istediğim önemli noktalar var. Birincisi, mutlaka tek sayıdan oluşacak. Yani işte atıyorum ben 97 ilmek yaptım ya, 96 alsam bu modelin bozulurdu. 97 veya 99 olması gerekiyor. Siz de ona göre modeli kurarken mutlaka tek sayıdan kurun modeli. Modelin arka yüzünde hep ters örüyoruz. Bakın, hep ters örgü var. Ön yüzde de İlkini mutlaka ters yapıyoruz. Daha sonrakini örmeden atlıyoruz. Ters, örmeden atla. Bu şekilde dilediğimiz uzunlukta öreceğiz. Daha sonra birlikte devam edeceğiz. Umarım anlaşılmıştır. Evet, arka bedeni ben 38 santim uzunluğunda ördüm. Şimdi ense oyuntusuyla devam ediyoruz. 36 ilmeğimi omuz için burada bıraktım. Ense oyuntusu yapacağız. Arada 25 tane ilmeğim var. Sol tarafta da 36 tane ilmeğim var. Yani burada önemli olan 36 sağda ve solda bıraktım. Aradaki ilmek sayısı önemli değil. Şimdi ense oyuntusuyla devam ediyoruz. Ayraç koyduğum noktaya kadar düz bir şekilde örüyorum. Düz bir şekilde derken yani modelimi devam ettiriyorum. Bu konuda bir yanılma olmasın. Hemen şu araları örelim.
Ayracımı çıkarıyorum. İlk ense oyuntusu için kesme yapmaya başlıyorum. 2 tane ilmeğime giriyorum ve ikisini bir olarak örüyorum. Bir tane kesme yapıyorum. Bir sonraki normal örüyorum ve içinden geçiriyorum. Bir sonrakini gördüğüm şekliyle örüyorum, içinden geçiriyorum. Sıradakini gördüğüm şekliyle ördüm, içinden geçirdim. Bir sonrakini gördüğüm şekliyle ördüm, içinden geçirdim. Evet, bu şekilde ayraçların arasında kalan ilmekleri öncelikle bir kesiyorum. Evet. Aradaki ilmeklerimi kestim. Şurada bir tane ilmeğim kaldı. Bunu da şuraya katmak amacıyla kesiyorum. Evet. Şimdi kalan ilmeklerimi gördüğüm şekliyle örüp sıramı bitiriyorum. Arka yüzde de yine bütün ilmeklerimi ters olarak öreceğim. Yine sıra başında ense için kesme yapacağım. Durmasını sağlayacak şeyi tekrar bir kez daha göstereyim. Bakın şöyle alttan girdim ve düz olarak ördüm. Bu şekilde kenar ilmeklerim muntazam görünüyor. Şimdi örgünün arka yüzünde bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum ve ön yüzde yine kesme yapacağız. Evet, arka sıramı ördüm. Şimdi tekrar ön yüzdeyim. Ense için kesme yapacağım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir sonraki ilmeğim düz görünüyor. Düz olarak ördüm ve içinden geçirdim. Birinci kesmem. İkincisini modelime uygun olarak ters olarak ördüm. İçinden geçirdim. İkinci kesmem. Üçüncüsünü modelime uygun olarak düz olarak kestim. Ve üçüncü kesmemi yaptım. Gördüğünüz gibi 3 tane kesme yaptık. Kalan ilmeklerimi yine modelime uygun şekilde örüyorum. Arka yüzde yine hiçbir işlem yapmadan sadece modelime uygun şekilde ters olarak öreceğim. Ön yüzde bir kez daha kesme yapacağız. Şimdi derin yaka örüntüsünden sonra bir tane 3 ilmek kestik. 36 ilmeğimi 33'e düşürdüm. Bir kez daha 3 tane ilmek keseceğim bir ön yüzde ve 30'a düşüreceğim. 30 tane ilmekle de artık omuzları bitireceğim. Omuzlarda 30 tane ilmek kalacak şekilde kesme yapacağım. Çünkü birazcık düşük bir kol istiyoruz. O yüzden de 30 tane ilmek yeterli olur diye düşünüyorum. Evet, tekrar örgünün ön yüzündeyim. Son kez kesme yapacağım. Yani ense oyuncusu için. Sonra bütün ilmekleri kapatacağız zaten bir sonraki sırada. Sıradaki ilmeğimi ters olarak ördüm. Birinci kesmem. İkincisini düz olarak ördüm. İkinci kesmem. Ve üçüncüsünü yine ters olarak ördüm. Üçüncü kesmemi yaptım. Gördüğünüz gibi ense için 2 sırada ayrı ayrı 3'er tane ilmek kestik. Şimdi kalan ilmekleri modelime uygun şekilde öreceğim. Arkayı ters olarak öreceğim. Ön yüzde bütün ilmeklerimi artık örüp kesip kapatacağım. Evet, arka yüzde de ilmeklerimi ördüm. Şimdi tekrar ön yüzdeyim. Bu sefer bütün ilmekleri örerek kapatacağım. Toplam 36 tane ilmeğimin hepsini gördüğüm şekliyle örüp kapatacağım. Ve artık arkanın sol kısmını bitirmiş oluyoruz. Sağ kısmı da aynı mantıkla yapacağız. Ve artık ön yanlarla devam edeceğiz. Bu aşamada ilmeklerimi normal ayarda kapatıyorum. Çok sıkı
Veyahut da çok gevşek yapmayın lütfen. Orta ayarda yapmamız önemli. Bakın normalde atladığım düz ilmekleri de örerek kesiyorum. Buna dikkat edin. Aksi halde delik delik olur örgünüz. Evet bakın ense oyuntumuz bu şekilde. Gayet güzel bir ense oyuntusu vermiş olduk. Direkt böyle kesseydik o kadar güzel bir oyuntu olmazdı. Şimdi demek istediğimi anlamıyorsunuz ama bitmiş haliyle ne kadar muntazam bir ense yaptığımızı siz de göreceksiniz. Çok tatlı bir hırkamız oluyor inşallah. Ben de çok heyecanlıyım sizler gibi. Ortaya çıkacak ürünü merak ediyorum. Evet son kenar ilmeğimi de yine modelime sadık kalarak örüyorum ve kesiyorum. Şimdi bakın bütün ilmeklerimizi kesmiş olduk. Gördüğünüz gibi. Şimdi buraya böyle bir zincir çekiyor gibi sabitliyorum ve ipimi kesiyorum. Evet dikmek için de şöyle bir pay bırakıyorum. İplik payı. Şimdi sol tarafın kesmesini bu şekilde yaptık. Sıra geldi sağ tarafa. Sağ tarafta biliyorsunuz kesmeyi örgünün arka yüzünden yapıyoruz. Sol tarafta ön yüzünden yapıyoruz. O zaman hemen ipliğimizi takalım arka yüze ve kesmemizi başlayalım. İpliği nasıl takacağım onu da göstereyim sizlere. Şöyle bakın şuradan bir yerden ipliğimi şişin. Şimdi bunu buraya sabitleyelim. Ardından da ilk kesmemizi yapacağız. Bütün ilmekleri neydi? Ters olarak yapıyorduk arka yüzde. Kenar ilmeğini normalde örmeden alıyoruz değil mi? İkinci ilmeğimi ters olarak ördüm. Bir öncekinin içinden geçirdim. Birinci kesmem. İkincisini ters olarak ördüm. Bir öncekinin içinden geçirdim. İkinci kesmem. Yine ördüm. Bir öncekinin içinden geçirdim. 3 tane kesme yaptık. Şimdi kalan ilmekleri normal modelime uygun şekilde örüyorum. Arka yüzde yine modelime uygun şekilde herhangi bir işlem yapmadan öreceğim. Yani örgünün ön yüzünü. Ön yüz oluyor burada. Tekrar buraya geldiğimizde ikinci kez kesme yapacağız. Evet tekrar arka yüzdeyim. Yine kesmeyle devam ediyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir sonraki ilmeği ördüm ve içinden geçirdim. Birinci kesmem. Bir sonrakini ördüm. İçinden geçirdim. İkinci kesmem. Bir sonrakini örüyorum. İçinden geçiriyorum ve üçüncü kesmem. Evet bakın kesmelerimizi bu şekilde yapmış olduk. 2 sıra kesmeyi yaptık. Şimdi sıramı tamamlayacağım. Diğer yüzde ilmekleri gördüğüm şekilde öreceğim ve yine arka yüzde ilmeklerimi örerek kapatacağım.
Evet, tekrar örgünün arka yüzündeyim. Şimdi ilmekleri örerek kesip kapatacağız. Neden arka yüzden yapıyoruz? Kesmeleri arka yüzden yaptığımız için son olarak da bütün kapatmayı da arka yüzden yapacağız. Diğer tarafta ön yüzden yapmıştık kesmeleri. O yüzden de bütün kesmeyi kapatmayı ön yüzde yaptık. Şimdi bakın, ilmeğimi aldım. Bir öncekinin içinden geçirdim. İlmeğimi aldım. Bir öncekinin içinden geçirdim. İlmeğimi aldım. Bir öncekinin içinden geçirdim. Bu şekilde bütün ilmeklerimi kesip kapatıyorum. Evet, son olarak da şöyle bir zincir çekip düğüm yapıyorum. Bakın, arka yüzümüz hazır. En soyuntumuzu görüyor musunuz? Ne kadar muntazam ki, şu an merdivenli göründüğü halde şuralara lastik yaptığımızda şahane olacak. Evet, şimdi arka bedenimiz hazır. Gördüğünüz gibi. Şimdi önlerle devam etmeden önce şu arka bedenin omuzdan itibaren bir ölçüsünü vermek istiyorum sizlere. Evet, şöyle baktığımızda 40 santim uzunluğunda olmuş. Ben crop bir model istiyorum. Birazcık böyle üzerinden buhar vurduğumuz zaman esneme payı da var, 2 santim falan. Onu düşünerek bu şekilde yaptım. Bunu siz dilediğiniz uzunlukta yapabilirsiniz. Ben çok uzun istemiyorum. Evet, arka bedeni hazırladıktan sonra yanlarla devam ediyoruz. Yanlar için 55 tane ilmek attım ve modelimi düz bir şekilde uyguladım. Şimdi yaka oyuntusu yapacağım noktaya kadar düz olarak ördüm. Kaç santim örmüşüm hemen sizinle paylaşayım. Evet, 55 ilmeği 29 santim ördüm. 29 santim ördükten sonra şimdi sağ tarafın kesmesini yapacağız. Yani şöyle masaya koyduğumuzda sağ tarafın kesmesi olmuş olacak. Örgünün arka yüzünden kesme yapıyoruz sağ tarafı. Aynı ensedeki gibi, enseyi nasıl örgünün arka yüzünden yaptıysak burada da öyle yapacağız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir tane ilmeği kestim. Ördüm pardon ve içinden geçirdim, kestim. İkinci ilmeği ördüm, kestim. 2 3 ve 4. Bakın, 4 tane kesme yaptım. İlk aşamada 4 tane kesme yaptım. Kalan ilmekleri gördüğüm şekliyle örüyorum. Örgünün ön yüzünde de hiçbir işlem yapmadan modelime sadık kalıyorum. Arka yüzde yine kesme ile devam edeceğiz. 55 tane ilmeğimiz 30 tane oluncaya kadar yaka oyuntusu yapacağız. Evet, tekrar arka yüzdeyim. Şimdi yine kesmelerle devam ediyoruz. Yine 4 tane kesme yapacağım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Birinci kesmem. İkinci kesmem. Üçüncü kesmem. Ve dördüncü kesmem. İkinci kez 4 tane kesme yaptım. Şimdi kalın ilmekleri gördüğüm şekilde öreceğim. Ön yüzde gördüğüm şekilde öreceğim. Yine arka yüzde kesmeyle devam edeceğiz. Dediğim gibi sağ tarafı yaparken arka yüzden kesmelerimizi yapıyoruz. Evet, yine örgünün arka yüzündeyim. Kesmelerle devam ediyorum. Üçüncü kez kesme yapıyorum. 1 2 3 ve 4 tane ilmeğimi kestim. Yani şu an toplamda 12 tane kesme yapmış oldum. İlmek sayım 30'a ininceye kadar kesme yapacağız. Bunu da 4 kestiğimiz için şu an 12 tane ilmek kestik. 2 kez daha şöyle bakın. 2 4 2 4
Kaç tane ilmeğimiz kalıyor? Hesaplayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30. 3 kez daha. Bir saniye. 2, 4, 10, 12. Evet. 3 kez daha dörtlü şeklinde keseceğiz. Bir tane ilmeği de tek olarak keseceğiz. Yani 3 kez daha döneceğiz. Aynı kesme işlemini yapacağız. 4 keseceğiz. Bir sırada da döneceğiz. Sadece bir tane ilmek keseceğiz ve 30 tane ilmeğimiz kalınca tekrar görüşeceğiz. Dediğim gibi kesmeleri bu şekilde yapıyoruz. Arka yüzde 4 keseceğiz. 3 kez daha. Son sırada da sadece bir tane ilmek keseceğiz. Yani 4 ilmek değil, bir tane ilmek keseceğiz. İlmek sayımız 30'a geldiğinde tekrar görüşelim. Evet, orantılı olarak kesmelerimi yaptım ve gördüğünüz gibi şimdi bu aşamadan sonra ilmek sayımı 30'a düşürünce şöyle bakın, arka bedenle tam olarak uç yüze getiriyorum. Bakın şuradaki omuz için bıraktığımız 30 tane ilmek vardı ya, en son kesme yaptığımız. Buraya kadar, aynı hizaya gelinceye kadar kalan 30 tane ilmeğimi düz bir şekilde örüyorum. Ta ki bu noktaya gelip eşit bir şekilde olduğu zaman da keseceğim. Bakın burası sırt ense oyuntusu. Bu kısımda yaka oyuntusu olacak. Şöyle baktığımız zaman şuraya kadar dediğim gibi düz bir şekilde öreceğiz. Yani şöyle baktığımızda benim parmağımla 3 parmak, santim olarak da söylersem hemen diyebilirsiniz, senin parmağını biz nereden bilelim diye. Evet, 4 santim bakın. 4 santim daha düz bir şekilde öreceğim 30 ilmeğimi ve sonra ilmeklerimi kapatacağım. Daha sonra sol tarafla devam edeceğiz. Evet, şimdi sol tarafın kesmesiyle devam ediyoruz. Ben kendimi kaptırdım, bir sıra kestim. Sonra dedim ki göstermeyi unuttum, hemen göstermem gerekiyor. Burada da örgünün ön yüzünden yapıyoruz kesmeyi. Yine kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Sıradakini gördüğüm şekilde örüyorum ve kesiyorum. 1. Bir sonrakini gördüğüm şekilde örüyorum. 2, 3 ve 4. Bakın 4 tane ilmeğimi burada kesmiştim. 4 tanesini burada kestim. Bu şekilde 4 keseceğiz. En sonunda bir tane ilmek keseceğiz ve diğer taraf gibi belli bir mesafe düz ördükten sonra kapatacağız ilmeklerimizi. 30 tane ilmeğimize sadık kalacağız. 30 tane ilmeği bulduğumuz zaman da arkadaki omuz için bıraktığımız kısımlar ne demiştik? 4 santim. Evet, 4 santim daha örüp düz bir şekilde diğerine ulaştığımız zaman artık kesmemizi yapacağız. Şimdi bu tarafı da bu mantıkla keselim. Ardından ön ve arkayı birleştireceğiz. Evet, yanları bitirdim. Gördüğünüz gibi şöyle tepe kısımlarından da diktim, birleştirdim. Burada önemli olan bu tepe kısımların birbiriyle eşit olması. Şöyle bakın. Açalım bu iç kısım. Böyle de dış kısım. Şimdi yanlarından belli bir mesafeye kadar dikeceğim. Sonra kol çıkarıp kolu öreceğiz. Kolu aslında direkt üzerinden çıkarıp örmek istiyorum. Dikmeli yapmak istemiyorum ama fikrim değişebilir. Bir bakalım duruma göre. Şu an gidişatımız böyle, gayet güzel oldu. Benim çok içime sindi. Bu arada kurdele olarak da şöyle göstereyim. Bir bordo aldım, çok güzel. Bir de siyah aldım. Acaba hangisini kullansak kararsızım. Kolla devam ediyoruz. Kol için 47 tane ilmek atarak başlıyorum. Birkaç sırada, böyle 5-6 sırada ilmekleri artırarak devam edeceğiz. Öncelikle 47 tane ilmeğimizi atalım. Direkt modelimizi kuruyoruz. Arka yüzde bütün ilmekleri ters olarak örüyoruz. Kenar ilmeği de dahil. Şimdi ön yüzdeyiz. Kenar ilmeğini örmeden alıyoruz. İlk ilmeği ters olarak örüyoruz. Bir sonrakini örmeden aktarıyorum. İpimi arkada. Sıradakini yine ters. Bir sonrakini örmeden aktarıyorum. Yani normal bedende uyguladığımız modelin aynısını uyguluyoruz ve sıramızı bu şekilde tamamlıyoruz.
Sıra sonundaki ilmeği de düz olarak örüyoruz. Örgünün arka yüzündeyim. Arka yüzde artırma eksiltme yapmadan bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Evet, yine ön yüzdeyiz. Şimdi bir artırma yapacağız. Sıra başında 2 ilmek artıracağız. Sıra sonunda da 2 ilmek artıracağız. Ve toplam 47 olan ilmek sayımız 51'e çıkacak. Kenardan bakın, hemen köşeden bir tane ilmeği ters olarak örüyorum ve birinci artırmamı yapıyorum. Şimdi düz ilmek için aşağıdan şöyle, bakın orta kısımda ilmek yeri yok. Aşağıdan şöyle bir ilmek çıkarıyorum ve örüyorum. 2 tane artırmış oldum. Şimdi devam ediyorum. Tersi ters olarak örüyorum. Ters örmem gerekeni. Düz olanı örmeden aktarıyorum. Sıra sonunda da yine 2 tane artırma yapacağım. Aradaki ilmekleri modelime uygun şekilde örüyorum. Sıra sonunda şimdi yine artırma yapacağım. Sıra sonunda bir tane ilmek kaldı, bakın. Hemen aşağı kısımlardan bir tane ilmek çıkarıyorum ve düz olarak örüyorum. Çünkü en son ters örmüştüm, o yüzden. Sıra sonundaki ilmeğimin de ters olması gerekiyor. Hemen bir tane, bakın, ipi çektim. Ve ters olarak öreceğim onu şimdi. Yönünü çeviriyorum. Biraz zor oluyor burada, ilmekler sıkışık olduğu için. Evet. Bunu da ters olarak örüyorum. Dediğim gibi ilmekler sıkışmış. Biraz zor oluyor. Evet. Ters olarak ördüm. 2 tane sıra başında, 2 tane sıra sonunda artırma yaptım. 47 olan ilmek sayımı burada 51'e çıkardım. Şu an 51 tane ilmeğim var. Arka yüzde bütün ilmeklerimi ters olarak öreceğim. Ön yüzde bütün ilmeklerimi gördüğüm şekilde öreceğim. Arka yüzde yine ters olarak öreceğim. Yani toplamda 3 sıra daha öreceğim. Ön yüzde tekrar artırma yapacağım bir sonraki ön yüzde. Şimdi tekrar ön yüzdeyim ve yine artırma yapacağım. Efendim. Sıra başında 2 tane artırma yapıyorum. Bir tane ilmeği terse çevirdim. Alttan bir ilmek çektim. İpi çektim, daha doğrusu ilmek yaptım. Düz oldu. 2 tane artırmamı yaptım. Aradaki ilmekleri modelime sadık kalarak örüyorum. Sıra sonunda yine 2 tane artırma yapacağım. Yani toplam 51 olan ilmek sayım 55'e çıkacak. Evet, sıra sonundayım. Yine 2 tane artırma yapacağım. Bir tane ilmeği çekip düz örüyorum. Bakın arada açıklık kaldı, o yüzden bir alttan aldım. Şimdi tekrar bir tane ipi çekip bu sefer de ters olarak örüyorum.
Ve 2 tane artırmamı da burada yapmış oldum. Toplamda 4 tane artırmam var ve 55 ilmeğim var. Yine 3 sıra modelime sadık kalarak öreceğim. Son kez yine artırma yapacağız. Tamamlayıp dönelim. Evet, son artırma sırasıyla devam edeceğiz. Şu an 55 tane ilmeğim var. Bakın V şeklinde artırma yaptığımız yerlerde bir genişleme var. Bu artırmalar size zor geldiyse hiç artırma yapmadan direkt başlayıp öyle düzde devam edebilirsiniz. 55'ti ilmek sayım. 4 tane daha artırma yapacağım bu sırada ve 59'a ulaşacak. Yani siz direkt 59 ilmek başlayıp düz devam edip kolu büzgül de yapabilirsiniz. Hatta öyle bence daha pratik olur. Benim gibi uğraşmayın. Siz direkt öyle yapın. Evet, 2 taneyi artırdım. Aradakileri modelime sadık kalarak örüyorum. Sıra sonunda yine 2 tane artırma yapacağım. Ve toplam ilmek sayım 59'a ulaşacak. Modelimizin düzgün çıkması için tek sayılı şekilde kurmamız gerekiyor. O yüzden de 59 tane olacak. Sıra sonunda da 2 tane yine artırmamı yapıyorum. Ve bu şekilde artırmalarımı bitirmiş bulunmaktayım. Toplamda dediğim gibi 59 tane ilmeğim var. Burada 59 veya işte 61 olmasının bir önemi yok. Önemli olan tek sayı olması. Öyle 2-3 sayı, 2-3 rakam fark etmez yani. Evet, gerekli artırmalarımı yaptım. Şimdi bundan sonra düz öreceğiz. Ben belli bir uzunlukta düz öreceğim. Daha sonra ne kadar ördüm, kaç santim ördüm sizlerle paylaşacağım. Evet, kol için en son artırma yaptıktan sonra belli bir uzunlukta ördüm ve diktim. Kol için ayrılan bölmeye. Şimdi kaç santim ördüğümü hemen paylaşacağım. Evet, şöyle baktığımız zaman 46 santim uzunluğunda ördüm. Şimdi yaka kısmıyla devam ediyoruz. Kolla ilgili bir de şunu söylemek istiyorum. Kolun şu üst tam omuzdan hizasından baktığımızda şu kısmına şöyle 3 tane büzgü yaptım. Daha böyle balon kol gibi görünsün diye. Tamamını yapacaktım ama bu sefer kol çok darlaşır diye sadece şu tepe kısmına, yani şu noktaya gelen kısma yaptım. Şimdi vakit kalırsa diğer kolda onu göstereceğim ama önce şu yaka detayıyla devam etmek istiyorum. Evet, hırkamızın şu üst kısımlarını, yanları değil sadece, bakın şu yan kısımlarını değil, sadece şu kesme yaptığımız kısımları ve ense kısmından lastik geçeceğiz. Şöyle hemen yana alıyorum ve ilmek çıkarmaya başlıyorum. Her kapatılan ilmeğe batarak yeni bir ilmek çıkarıyorum. Bu şekilde. Burada ilmek atlamamaya gayret edin. Fazla ilmek de yapmayın. Bakın, her kapattığım ilmeğin üzerinden batarak ilmek çıkarıyorum. Bu kesme yaptığımız kısım, merdivenli kısım. Bir düz ilmeğin tepesine batıyorum. Bir ters ilmeğin. Tepe noktasında eğer uygun bir yer bulamadıysam iç kısma batıyorum. Bu kısımlar kesme yaptığımız yerler. Şu noktadan itibaren
bakın düz ördüğümüz kısma geçiyoruz. O zaman da şöyle ilmeklerin alt kısmına batarak ilmeklerimi çıkarıyorum. Çok geniş gördüğüm yerde çift batıyorum. Şimdi şu kısma geldik. Arka ile önün birleştirme kısmına. Burada da şu birleştirme yaptığım kısmı atlıyorum. Diğer tarafa geçiyorum direkt. Burada bir ayrıklık olmasın diye. Yine burada da aynı şekilde kapattığımız tüm ilmeklerin tepesine batarak ilerletiyorum. Bu şekilde bütün çevresinden geçerek ilmeklerimizi çıkaralım. Daha sonra bir ters bir düz lastik örgü modeli yapacağım. Önde düzleri düz, tersleri ters öreceksiniz. Arkada da yine ilmekleri gördüğünüz şekline öreceksiniz. Şurada bir ayrıklık oluşmuş. Şöyle alt kısma batıyorum. Onu kamufle etmek için. Bakın kapattık. Evet, bu şekilde ilmeklerimizi çıkaralım. Daha sonra lastik örgü modelimi ben 4-5 sıra yapacağım. Ne kadar yaptım sizinle paylaşacağım. Evet, yaka kısmında yaptıktan sonra bakın görüyor musunuz ne kadar muntazam duruyor yakası. Üzerine şöyle minnoş bir fiyonk diktim. Şu kısma bakın. Aslında ben 2 tane fiyonk düşündüm ama sonra kararsız kaldım. Tek fiyonka indirdim. Sizler hangisini beğendiniz? Bu konuda da yorum ve düşüncelerinizi merak ediyorum açıkçası. Şöyle bakın bitmiş hali. Hırkamızın gerçekten çok tatlı. Şu an saat 6'ya geliyor. Yani gün ışığını kaçırdım maalesef. O yüzden de renk konusunda biraz böyle tuhaf görünüyor ama zaten detaylı fotoğraflarını Instagram hesabından paylaşacağım. Oradan da beni takip edersiniz, ulaşabilirsiniz. Toplamda 5 yumak kullandım. 5 yumağı tam ucu ucuna kullandım. Yani hiç ipim artmadı. 5 yumak gayet yeterli oldu small beden için. Small beden dedim ama aslında yapısı çok salaş, medium bedene de çok rahatlıkla olabilir. O zaman deneyeceklere kolay gelsin diyorum. Buraya kadar beni izlediyseniz lütfen kanalıma abone olup beni takip etmeyi unutmayın. Farklı bir projede görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.